Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Sosyal bilgiler dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Bu soruların benzerlerinin sınavınızda çıkabileceğini düşünüyorum. Toplamda 20 tane soru sizlere anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci soruya ünlü bilim insanı Albert Einstein ile başlıyoruz. Ne diyor bakalım? Aşağıdakilerden hangisi mucitlerin özellikleri arasında yer almaz? Meraklıdırlar, yenilikçidirler, sabırsızdırlar, araştırmacıdırlar. Doğru cevap tabii ki C şıkkı olacak. Çünkü mucitler gayet sabırlıdır. Bir şey icat ederken bazen yüzlerce bazen binlerce kez denemek durumunda kalmışlar. Tabii bu da büyük bir sabrı gerektiriyor. Sabırsız olsalardı vazgeçerlerdi zaten. İkinci sorumuz. Yukarıdaki kavram haritasında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Ne var burada? Beşeri unsurlar var. Köprü yazılmış, alışveriş merkezi ve bina yazılmış. Beşeri unsurlar demek insanların yaptığı unsurlar demek. Çünkü beşer kelimesi insan anlamına geliyor zaten. Buraya da insanların yaptığı unsurlardan birisi gelecek. Yol, vadi, göl ve nehir var. Tabii ki doğru cevap A şıkkı olacak. Yol. Diğerleri doğal unsurlar. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan değildir diyor. Ada, toprak, tünel ve dağ var. A, B ve D şıkkı doğal unsurlardan ama tünel insanların yaptığı beşeri unsurlardan olduğu için C şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin fiziki yani coğrafi özelliklerinden biri değildir diyor. A şıkkı yükseltinin az olduğu yerlerde verimli ovalar vardır. Bu doğru bir cümle. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bu da doğru. Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer almaktadır. Yine doğru bir ifade. Doğudan batıya gidildikçe yükseklik artmaktadır diyor. Bu cümle yanlış. Neden? Çünkü batıdan doğuya doğru gidildikçe. Yani burada bu cümlede tam tersi yazılmış. Doğu tarafı, doğu bölgelerimize gidildiğinde yükseklik orada artmaktadır. Batıda yükseklik daha azdır. Beşinci sorumuz. Dolu, kuzeybatı ve maki var. Yukarıdaki kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dolu bir hava olayıdır. Kuzeybatı ara yönlerimiz arasındadır. Maki de bitki örtüsüdür. Akdeniz bölgesi ve Ege'de görülen bitki örtüsüne biz maki diyoruz. O zaman hava olayı ara yön ve bitki örtüsü olacak. Yani burada cevabımız A şıkkı olacak. Altıncı soru. Aşağıdaki icatlar ve mucitleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında Graham Bell evet telefonu bulmuştur. B şıkkında Wright kardeşler uçağı bulmuştur. C şıkkında Thomas Edison var. O da ampulü buldu. D şıkkında Samuel Morse otomobil yazıyor. Bu yanlış çünkü Samuel Morse telgrafın mucididir. D şıkkını işaretleyelim. 7. soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. A. İsteklerimizi karşılayamazsak yaşayamayız. Bu cümle yanlış. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak yaşayamayız. B şıkkı isteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir diyor. Bu da yanlış çünkü ihtiyaçlar önceliklidir. İstekler daha sonra gelir. C şıkkı nefes alma, beslenme ve barınma en temel ihtiyaçlarımızdandır diyor. Bu doğru. O zaman C şıkkını işaretleyelim. D'ye bakalım. Yırtılan ayakkabının yenisini almak isteğe örnek olabilir diyor. Bu cümle de yanlış çünkü yırtılan ayakkabının yenisini almak artık yırtıldığı için ayakkabı ihtiyaç haline gelmiştir. Zaten bu giyinmeye girer ve giyinme de temel ihtiyaçlardandır. Biz zaten C şıkkını işaretledik. 8. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır diyor. Neler var? Kar, sis, erozyon ve rüzgar var. Kar, sis ve rüzgar hava olaylarıdır. Ama erozyon toprağın aşınmasıdır. O yüzden C şıkkı diğerlerinden farklı. C şıkkını işaretleyelim. 9. Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır diyor.
çamaşır makinesi, solunum cihazı, röntgen cihazı ve steteskop var. B, C ve D şıkkı tıp alanında, sağlık alanında kullanılan cihazlar. Ama A şıkkı evlerimizde kullandığımız temizlikle ilgili bir makinemiz. O yüzden A şıkkı diğerlerinden farklı. 10. Teknolojik bir ürünü tasarlamak isteyen biri aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir? Ürünün maliyetinin yüksek olmasına, ürünün dikkat çekici olmasına, ürünün ihtiyaca yönelik olmasına, ürünün karmaşık olmasına. Doğru cevap C şıkkı olacak. Bir ürün tasarlayan kişi ilk olarak ürünün bir ihtiyaca yönelik olması, bir ihtiyacı karşılamasını düşünmelidir. O yüzden cevap C şıkkı. 11. En güvenilir yön bulma tekniği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Pusula, çubuk gölgesi, karınca yuvaları ve kutup yıldızı var. Doğru cevap tabii ki A şıkkı olacak. En güvenilir pusuladır. Diğerlerinden şuradaki D şıkkı da aklınıza gelebilir. Kutup yıldızı her zaman kuzeydedir ama bazı geceler kutup yıldızını göremeyebiliriz. Çünkü havanın bulutlu olduğu bir zamanda göremeyebiliriz değil mi? En güvenilir tabii ki pusuladır. 12'ye bakalım. Hangisi teknolojinin olumsuz sonuçlarından biridir diyor. Hızlı iletişim evet güzel bir şey. Radyasyon evet olumsuz bir sonuç. Hızlı ulaşım iyi. Zaman tasarrufu sağlıyor teknoloji. Evet bu da doğru. Ama radyasyon yani teknolojik cihazlardan yayılan radyasyon sağlığımıza zarar veriyor. O yüzden B şıkkını işaretledik. 13'e bakalım. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde nokta nokta dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir diyor. Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bir bölgeden bahsediyorsa buradaki ekonomik faaliyet turizmdir. Yani cevap D şıkkı olur. En öncelikle turizm düşünülmelidir. Tabi diğerleri de olabilir. Ona bir şey diyemeyiz ama buradaki cümleye en uygun D şıkkı. 14. Aşağıda uzun süre bilgisayar başında oturan insanlarda çıkabilecek olumsuzluklar verilmiştir. Bu olumsuzluklardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Bel ve boyun tutulmaları, kan basıncında yükselme, baş ve göz ağrıları, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanma. Burada cümle biraz güzel olmamış ama neyse. Kurmakta zorlanma. Şöyle düzeltelim. Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanma. Şimdi A, B ve C şıkları vücudumuzla ilgili, sağlığımızla ilgili. D şıkkı ise sosyal ilişkiler başka insanlarla olan ilişkilerimizden bahsediyor. O zaman D şıkkı diğerlerinden farklı. 15. Yukarıdaki iletişim araçlarının zaman içindeki gelişimi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şöyle bir baktığımızda ilk başta mektup en önce kullanılan, daha sonra telgraf, daha sonra normal telefonlar kullanılmaya başlandı evlerimizde, ofislerde, işte iş yerlerinde ve en sonunda da cep telefonu. Yani 1 başa gelecek, sonra 3, 4 ve 2. 1, 3, 4 ve 2 nerede var? B şıkkında var. B şıkkını işaretledim. Geldik 16. soruya. En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Ben bütün şıkları tek tek okumayacağım. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Doğru cevabı söyleyeceğim. Ekmek olması için ilk başta buğday yetiştirilmesi gerekiyor tarlalarda. En başta buğday olacak. Sonra bu buğday toplanıp fabrikaya gidiyor. Fabrikalara, un fabrikalarına gidiyor ve burada un haline getiriliyor. Sonra bu unlar fırınlara geliyor ve fırınlarda ekmek haline dönüştürülüyor. Yani uygun sıra C şıkkı olacak. Ben doğrudan cevabın üzerinde sizlere gösterdim. 17. Kroki ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuş bakışı olarak yapılan bir çizimdir. Doğru. Krokinin bir köşesine yön okları çizilebilir. Evet olur. Krokide önemli yerler sembollerle ifade edilebilir. Evet. Krokiler belirli ölçülere göre çizilir diyor. Bu yanlış. Kroki kabataslak çizilir. Belirli ölçülere göre çizildiğinde bu plan oluyor yani sonuçta. Örneğin haritalar. Onlar belirli bir ölçüye göre çizilir. Krokiler öyle değil. 18. Hangisi yönümüzü bulmamıza katkı sağlamaz? Güneş, pusula, kutup yıldızı ve bulutlar var. Doğru cevap bulutlar olacak. Çünkü bulutlar yer değiştirir. Rüzgarın etkisiyle sürekli yerleri değişebilir. O yüzden yönümüzü bulutlara bakarak bulamayız. Diğerlerini bulabiliriz.
19. Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisi en çok mal ve can kaybına neden olmaktadır? Ülkemizde bu afetler görülüyor ama en çok mal ve can kaybına neden olan C şıkkı deprem olacak. C şıkkını işaretleyelim. 20. Temel ihtiyaçlarımızın yanında hayatımızın daha kaliteli geçmesi için gereken ihtiyaçlarımıza sosyal ihtiyaçlar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer alır diyor. Barınmak, su içmek, kitap okuma ve yemek yeme. A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı bunlar temel ihtiyaçlar. Bunlar olmadan zaten yaşayamayız. Ama kitap okuma burada bahsedilen sosyal ihtiyaçlardan birisi. Bize de bu gerekiyor zaten. Bunu istiyordu. C şıkkını işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.